8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş Nasılsınız? geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam. Ne güzel. Hocam yine bu diş tedavilerinde kullanılan tedavi yöntemlerinden bir tanesi olan implant uygulaması. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? İmplant uygulaması nedir? İmplant uygulaması artık hepimizin bildiği gibi eksik dişlerin yerine uyguladığımız diş kökü görevi gören küçük vidalı sistemler. Eksik dişlerimiz oldukça, yani diş kaybımız gerçekleştikçe biz implantları kayıp olan bölgelere yerleştiriyoruz, kemik içerisine yerleştiriyoruz. Normalde bir 3 ay kadar bekleme süremiz var. Bazen çok erken yükleme de yapabiliyoruz ama 3 ay kadar bekleme süresini tamamladıktan sonra üstüne hastanın kullanabileceği ağız içerisinde normal dişlerini yapıyoruz. Gayet sevdiğimiz bir uygulama. Peki bu implant uygulamasını yıllardır yapan bir hekim olarak bu işlemin uygulama esnasında ağrılı olup olmadığı ile ilgili olarak sormak istiyorum. Bir de hakikaten implant uygulaması yani diş hekimliğinde bir çığır açtı aslında. Çünkü önceden böyle bir şey olduğunda köprüler yapıyordunuz. Yandaki dişlere zararlar veriliyordu. Bunun avantajlarından bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi implant uygulaması esnasında herhangi bir ağrısızlığı hissetmiyor hastamız. Sadece uygulamayı hissedebiliyor. Yani yapılan işlemi fark edebiliyor ama lokal anestezi altında yapıldığı için hiçbir şekilde ağrı, acı hissetmiyor. İşlemden sonra da dikkat etmesi gereken bazı detaylar var. İlaçlarını kullanması gerekiyor ve yeterli sürede buz uygulaması gerekiyor. Bunlara da dikkat ederse herhangi bir ağrı hissetmeden çok hafif hassasiyetlerle operasyonu tamamlamış olabiliyor. Özellikle son yıllarda yani eskiden ilk implantların çıktığı dönemlerde biz %20, %30 implantlar uygulanıyordu ama daha çok kron köprüler gene devam ediyordu. Artık günümüzde neredeyse bu oran tamamen tersine döndü. Mümkün olduğu kadar implant uygulamalarını tercih ediyoruz. Bunu planlarken de şunu düşünüyoruz. Bir 5 yıl, 10 yıl sonrası değil, hastanın yaşlılık sürecinde de geride kalan kemikleriyle de nasıl bir protez yapılabilir? Biraz onu da planlamaya çalışıyoruz. Yani diş çekimi yapıldıktan sonra kemik kaybı oluşmaması için implant uygulayabiliyoruz. Çünkü boşluk oluşursa ve uzun süre o bölge dişsiz kalırsa kemik kaybı oluşacak. Ve daha sonraki, yani ileriki yıllarda oraya implant yapılması daha zor olacak. Bir bunun için uğraşıyoruz. Biz çiğneme fonksiyonunu geri kazandırmak için uğraşıyoruz. Bir de diğer dişlerin kaybını önlemek için buna çalışıyoruz. Çünkü gene diş kaybımız olduğu zaman dişler öne doğru devriliyor ve diş eti problemleri ve çekilmeler oluyor. Peki hocam bunda bir yaş sınırı var mı? Herkese uygulanabiliyor mu? Ya da işte size gelen hastalarda ne gibi kriterler var bu uygulamayı yapabilmeniz için, bu tedavi yöntemi için? Normalde minimum gelişimini tamamlamış, büyümesini tamamlamış bireylerde başlayabiliyoruz implant uygulamaya. Artık o genel sağlık durumu izin veren hastalara da kadar gidiyor. Yani 80 yaşında da implant uygulayabiliyoruz. Daha genç yaşlarda da implant uygulayabiliyoruz. Orada ileri yaşlarda biraz genel sağlık durumuna göre dikkat etmemiz gerekiyor. Burada diyabet biraz sıkıntılı. Diğer rahatsızlıklardan daha ziyade en çok diyabetten çekiniyoruz. Çünkü o diyabeti olan hastalarda diş eti problemleri ve gene diş kayıpları olduğu gibi implant kayıpları da biraz daha hızlı olabiliyor ama dikkat edildiğinde onların önüne geçebiliyoruz. Peki diş kaybı ile karşılaşmış bir kişi 3 ay sonra yapabiliyor dediniz. Yani diş kaybı oldu, çekildi, 3 ay sonra uygulanabiliyor. Peki aradan 1 yıl geçmişse, 2 yıl geçmişse kemik erimesi de olmuş oluyor biraz bir miktarda olsa. Evet. Bu tip hastalarda neler yapıyorsunuz? Yani biraz lokalizasyonuna bağlı olarak eğer çok fazla kemik kaybı varsa greft uygulamaları yapabiliyoruz. Yani çene kemiğine greft uygulayıp yani dokuyu destekleyip, çene kemiğini destekleyip yeterli kalınlık ve yeterli genişlikte implantları koymaya çalışıyoruz.
Bu biraz bazen 2 aşamalı işlem olabiliyor. Özellikle üst çenede, sinüslerde, sinüs lifting gibi işlemler yaptıysak, çok geniş bölgede bir kemik uygulaması, yani kemik grafti uyguladıysak 2 aşamalı oluyor ve hani biraz 6 ay kadar süre uzayabiliyor. Daha küçük bölgelerde yine aynı şekilde implantı uyguladıktan sonra bir 3 ay sonra yine kronunu yapabiliyoruz graftlemiş olmamıza rağmen. Peki bir seferde kaç implant yapılabilir 12-14 implant yapılabilir bir seferde? bir seferde, ama o tür operasyonları biraz ya genel anesteziyle ya da sedasyonla yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Çünkü lokal anestezinin etkisi bir süre sonra çalıştıkça, süre geçtikçe azalmaya başlıyor, ama tek seferde yapılabiliyor. Peki açık cerrahi mi tercihleriniz yoksa kapalı cerrahi mi yapıyorsunuz? Ben açık cerrahi çalışmayı seviyorum çünkü yani insan faktörü olduğu için her zaman ön bölgede kemik çıkıntısını ya da o kemiği biraz görmek ve ona göre hareket etmeyi seviyorum. Şimdi son yıllarda özellikle şeyler de gelişti. Bu guide sistemler de gelişti. Kapalı çalışan arkadaşlar da var. Orada öncesinde uzun bir planlama süreci oluyor. Tabii bizim hastalarımız çok kısa sürede işlemlere başlamak istediği için, biraz yurt dışı hastaları da yoğun olduğu için, onlarda guide sistemleri biraz zaman aldığı için çok tercih edemiyoruz. Ama bir de hani kapalı çalışmanın, bilmiyorum, bence hani görmek ve o kemiği diş etinden izole etmek önemli diye düşünüyorum. O yüzden açık cerrahiyle tercih ediyorum. Şimdi biz de mesela burun estetiği yaparken kapalı burun, açık burun ameliyatları vardır bilirsiniz. Mesela kimi hekim hep kapalı yapar, kimisi hep açık yapar. Ben mesela kendi pratiğimde hani hastaya göre karar veren bir hekimim. Her iki yönteme de çok iyi hakim olduğum için. Yani bunu da düşünebilir misiniz? Yani şimdi açık yapıyorum dediniz. Hep Ağırlıklı, evet. yani kapalı yaptığınız hasta grubu var mı ya da bunu belli kriterlerle mi yapıyorsunuz? Yani şöyle, kapalı yapmanın esprisi yani post-op iyileşmenin hızlı olması. Evet. En büyük avantajı o. Çok emin olduğumuz çok hastalarda yapıyoruz. Yani hani çok küçük, çok rahatlıkla yaptığımız hastalar var. Evet, onları yapabiliriz, ayırabiliriz, ama benim hani bize biraz daha çok diş kaybı olan hastalar ve çok kemik kaybı olan hastalar geldiği için o kemiğin yapısını hem anlamak hem kemiğin miktarını anlamak adına biraz daha bir gönlüm açıktan yana gidiyor hep. Peki hocam, implant tedavisi diğer yöntemlere göre günümüzde daha çok kullanılıyor dediniz. Bunun sebebi nedir? Avantajları nelerdir implant tedavisinin? Yani bir diş kaybettikten sonra oraya uygulanan implantla sizin başka bir diş kaybetme riskinizi azaltır. Çünkü eğer implant uygulamazsak o bölgeye köprü yapacağız. Hadi köprü uygulamadık, o yandaki 2 tane diş boşluğa doğru devrilmeye başlayacak. Yani ağız içerisinde onlar da bir fonksiyon, yani fonksiyonları azalacak ve diş eti problemi olacak. O nedenle o boşluğu korumak, yani orada sanki diş varmış gibi ve diğer dişleri korumak adına implant gerekiyor gerçekten. Diğer dişlerin ömrünü uzatıyor ve mevcut olan boşluğu da çiğneme fonksiyonuna kazandırıyor. Yani en büyük avantajı bu. Bunca yıldır implant yapan bir hekim olarak implantlarla ilgili elde ettiğiniz tecrübeler ne yönde? Hani program öncesi de konuşmuştuk, hatırlıyorsanız. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Açık yürekli, çünkü siz şeffaf, dürüst bir hekimsiniz. O yüzden bu kadar net soruyorum. Şimdi ilk yıllarda biz implantları uygulamaya başladık. İlk yıllarda bizim için en çok önemli olan implantın tutup tutmamasıydı. Yani implantı uyguladık. 3 ay sonra açtığımızda implantla kemik birleştiyse, işte o birleşme gerçekleştiyse bu bizim için yeterliydi ilk yıllarda. Sonra biz üzerine protezler yapmaya başladık. İmplantların üzerine protezler yapmaya başladık. Zaman içerisinde başka faktörlerin de önemli olduğunu görmeye başladık. Bu faktörler, yaptığımız protezler, uyguladığımız protezler, hastanın ağız hijyeni ve uyguladığımız, yani planladığımız implantlara göre ve kullandığımız belki de markalara göre hastanın implant yüzeylerinde
bazı periimplantitis dediğimiz yani diş eti problemleri oluşmaya başladı. Şimdi özellikle son yıllarda firmalarda daha çok uzmanlar da şeyler üzerine çalışıyorlar. Yani implantı nasıl uygularız değil, daha çok bu tür rahatsızlıklardan nasıl kurtulabiliriz? Bunlar da ilk yıllarda çok ortaya çıkmıyor. Bir süre geçtikten sonra kendini gösteren rahatsızlıklar ve belirli bir süre geçtikten sonra da implant kayıplarına kadar gidebiliyor. İmplant kaybı, sadece implantı kaybetmiyoruz biz, çevresindeki uyguladığımız o kemiği de kaybediyoruz. Şimdi o dokuyu tekrar geri kazandırmak daha uğraştırıcı bir işlem oluyor. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur'du. Kendisine verdiği bilgiler için şimdiden tekrar teşekkür ederiz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.